Resident Evil 5'teki o delinin gerçek hayattaki çok tanıdık bir deliği örnek aldığını biliyor muydunuz? Neyse, oralara geleceğim. Resident Evil serisini sever misiniz? Vallahi bayılmasam da ilk oyunlarını oynadım. Peki Resident Evil 5'i sever misiniz? Kararsız mısınız? Ben de öyle. Hadi o zaman. Hemen geçelim incelemeye. Baştan söylüyorum, spoiler falan tanımayacağım, bam güm gireceğim. Onayladığınız varsayıyorum ve döşüyorum efendim. Chris Redfield ve Sheva Alomar, böyle mi okunuyor bilmiyorum. Bundan sonra Sheva diyeceğim. Afrika'ya virüsün çoğalmasını engellemek, hatta kökünü kurutmak için giderler. Burada bir anda virüsün nasıl bir şey olduğunu toplu saldırıya maruz kaldığımızdan dolayı hemen öğrenebiliriz. Zombimsi ama bazılarında biraz da olsa kendi bilincini kullandırtabilen bir virüs. İlk bölümü zorda oynuyorsanız mabadınızdan ter aka geçtikten sonra virüsün ne kadar tehditkar ve tehlikeli olduğunu da anlamış oluyoruz. İleriki bölümlerde Albert Wesker'ın işin arkasında olduğunu öğreniyoruz. Bu dinginin kim olduğunu Resident Evil 1'i oynayanlar iyi bilir. Kendisi bu serinin ana kötüsü. Bu eleman kendisinin öğretmeni olan ve ayrıca Umbrella'nın kurucusu olan Spencer'ın verdiği bir virüsle hayata dönerek insanüstü özellikler kazanan biri. Wesker projesine hocasından daha fazla bağlanan bu lavuk Resident Evil'daki baş kötümüzdür. Kısaca böyle özetleyebilirim. Sonrasında da hakkı rahmetine kavuştuğunu sandığımız Jill'i buluyoruz. Evet, anlatayım efendim. Chris'le özel bir göreve çıktıkları sırada Wesker'ı köşeye sıkıştıran ikilimiz. Bir anda gerçekleşen bir olaydan dolayı Chris'i kaybetmek üzere kalırlar. Bunu gören Jill da Chris'i kurtarmak için Wesker'ı kendiyle beraber camdan aşağıya atar. Chris de Jill'i yüksek ihtimalle öldü bilir. Saçmalık kısmı şu: Wesker'ın rejenere yeteneğine sahip olduğunu nasıl bilmiyor? Çünkü Umbrella'yı temizleyecek yegane kurum olan Stars'ın başını çeken adamlardan biri Chris. Ondan dolayı söylüyorum. Bunun istihbaratını nasıl bunun istihbaratını nasıl elde edememişler? Bu yüzden ilginç geliyor. Oyun bazı ve önemli diyebileceğimiz detayları yan materyaller olarak veriyor. Evet, çok severim kendilerini, bilirsiniz. Buradan eğer şanslı olup bulursanız kağıt parçacıklarından Wesker'ın önemli derecede rejenere yeteneğini olduğunu ve Jill'i Chris'e karşı kullanmak için ölümden döndürdüğünü öğrenebiliriz. Bu detay kesinlikle ama kesinlikle yan materyal olmalı arkadaşlar. Lütfen sövmeyin oyuna. Jill ile karşılaştığımızda da maskeli olup bizi tanımamasının yegane sebebi budur. Jill ile bir boss savaşından sonra etkisiz hale getiririz. Sonrasında beyin yıkayan maskesini çıkarırız ve Jill'i tekrardan normal hale döndürürüz. Oyunun kendisi bile hikayesini oyuncuya aktarmak konusunda bu kadar önemsemiyor. Neticede Wesker'ın esas amacını da oynarken öğreniyoruz. Kendi ırkını yaratmak. Ouroboros planı adını verdiğin saçmalıkta önce zayıf insanları virüsle temizleyecek, sonrasında da kalan insanlardan üstün bir ırk yapacak ve onların kralı olacak. Olay bu. Evet, oyunun fikriyle böyle bir olaya kalkışmış gibi geldi bana. Saçma da değil bu çıkarımım. Şundan dolayı. Sonuçta o aklı evveller de üstün ırk yapmaya çalışıyorlardı. Ha şöyle anlaşılmasın, karşı değilim bu fikrin işlenmesine ama çok gerizekalıca bir fikir. Onu söylemek istedim. Oyundaki çoğu şeyi oturttuğuma göre Wesker ile olan son boss savaşını yapıp oyunu bitiriyoruz. Yani Wesker'ı tamamen öldürüyoruz ama belalar peşimizi bırakmayacak çünkü proje bayağı ilerlemiş bir durumda ve durdurulması için emek ve zamana ihtiyaç olacak. Hikayede değinebileceğim noktalar bunlar efendim. Diğer kısımlara geçiyorum. Harita dizaynı basit, dümdüz yürüyorsunuz. Oyununuzu etkileyen bazı kısımlar bulunmakla beraber o kadar fazla etkilediklerini söyleyemeyeceğim. Mesela kolonları veya koliler siper olarak birkaç saniye kazandırabiliyor. Öyle değiştiriyor yani, aşırı bir değişiklik yapmıyor. Tabii şunu söyleyebilirim, oynanış çok basit olduğu için bu değişiklikler bile önemli oluyor bazı durumlarda. Oyunun renk paleti o kadar yeşil ki atmosfer olarak oyuna girmeye yakın olsanız bile belli bir yerden sonra gözlerinizi o kadar ağrıtıyor ki bundan dolayı yeşilliği engelleyen No Color Filter modunu kullanmanızı öneriyorum. Bunu indirip kurarsanız eğer daha güzel bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Onun dışında farklı kısımlarda oynayabiliyorsunuz, bölümler yani. Mesela gölde, yer altında, tesiste vesaire vesaire. Oynanacak farklı yerlerin olması oyunlara her zaman nefes aldırır. Bu oyun için de aynı şeyi söyleyebilirim. Grafikler konusunda da çok pozitif konuşamayacağım. Arkham Asylum'dan kötü görünen bir oyun ve aynı sene çıkmışlar. Özellikle sen Capcom oyunusun. Geliştiricilerin kim olursa olsun en azından ortalamadan bir tık daha iyi grafikler olması veya olmasa bile ortamı yansıtabilecek grafiklerinin olması lazım. Peki elimizde ne var? Neredeyse hiçbiri. Yazık gerçekten. Optimizasyon olarak da ekstra bir şey yok. Çoğu sistemde kaldırır. Herhangi bir FPS drop yediğimi veya yırtılma yaşadığımı hatırlamıyorum. En azından buradan puan alabilecek. Müzikler konusu benim için sınıfta kalıyor. Kötü olduklarından dolayı değil. Oyunu korkunçmuş gibi göstermelerinden dolayı. Güzel müzikler var. Hatta eğer oyun korku oyunu olsaydı kesinlikle tam puan bile alabilirdi. Ama biz bu oyunu korkunç yapamadık. Müziklerle idare edin demişler gibi hissediyorum. Bu yüzden sinir oldum. Puan kıracağım bu noktada. Oynanışa geçmek istiyorum. Çok basit. Yürüyün, nişan alın ve rakibinizi öldürün. Genelde HS atarak öldürmeniz daha mantıklı çünkü daha fazla damage verebiliyorsunuz. Ayaklarına veya gövdesine ateş ederseniz de yavaşlatabiliyorsunuz. Basit ama eğlenceli, zorda oynuyorsanız da ekstradan taktik gerekiyor.
gerektiriyor. Hele çok fazla düşman üşüşürse ilk bölümde olduğu gibi kendinizi sağlama alacak bir yere geçip oradan bölge savunur gibi oynamak daha mantıklı. Oyunun çoğunda kendi bulunduğunuz bölgeyi savunur gibi oynuyorsunuz zaten. Ayrıca mermiyi ihtiyatlı kullanmanız da önemli bir noktaya gelebiliyoruz orada oynuyorsanız. Tabii çoğu zaman değil ama buradan hayatta kalma oyunu gibi bir hava vermeye çalışmışlar, yalan yok. Aparkat atıp rakip zombiyi düşürebilir. Arkasından dolanıp boynunu kırarak çepolu çıkmasının, yani kafasından iğne benzeri bir yapının çıkmasını engelleyebilirsiniz. Silah çeşitliliği var. Gerçekten de oynanışları farklılaşabiliyor. Tabancalar, pompalılar, sniperlar, SMG'ler, özel silahlar, magnumlar hepsinin kendi başlıkları içerisinde farklı oynanışa sahip türleri bulunuyor. Ve oyunu taşıdığını da söyleyebilirim belli bir noktaya kadar. Özellikle RPG bulursanız ve sınırsız açarsanız tabii. Şaka yapmıyorum, bossları tekleyebilen bir silah. Buradan daha fazla bilgi vermeyeceğim. Oyunu oynayarak görmeniz ve zevkini bozmamak adına daha doğru bir yol olduğunu düşünüyorum. Bunların yancıları da bombalar ve yanıcılar. Aklınızda bunları dediğimde ne geliyorsa onlar efendim. Özellikle küme halindeki düşmanların içine attığınızda tek seferde 5-6 yaratık öldürebiliyorsunuz ki bunlar da güzel ve güçlü alternatifler. Bosslara gelirsek hepsinin ayrı ayrı geçilme yöntemleri var. Şu uçup kaçan ve konduğunda arkasından saldırmamız gereken boss'un validesiyle çay içmek isterim. Bu nükteden kişilik nasıl bir anadan çıkmış diye. Son boss'umuzda mermi süngeri, nedenini de spoilerlı kısımda anlattım efendim. Oynarken çevreyi iyi inceleyin ve etkileşime girilebilecek materyallere iyi bakın. Boss'u geçmek için yegane nokta onlar olabilir. Bir de ekstradan söyleyeyim, mermilerinize dikkat edin, hemen bitebilir. Fazla uzatmadan söyleyeceğim şeyler bunlar. Herhangi bir düşmanlığım yok ama en azından bazı noktaları, özellikle hikaye kısmındaki noktaların daha mantıklı aktarılmasını isterdim. Çünkü sen benim esas olayım köklü hikayem diyorsun ve olan olaya bak. Yandan oradan buradan bilgi toplayarak kafanda bir yol oturtuyorsun oyuncu olarak. Dediğim gibi saçmalık. Onun dışında da nötr olduğumu belirterek izlediğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı, beğenmediyseniz eğer beğenmeyebilirsiniz, canınız sağ olsun. Ama yine de kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim efendim.